Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yok olan ormanlar hayatı nasıl etkiliyor? Duymaya alıştığımız iklim değişikliği, suların gelecekte tükeneceği, denizlerin kirletilmesi, doğal yaşamın yok olacağı gibi haberler sanki bizden çok uzak bir zamanda gerçekleşecek gibi görünüyor. Ne zaman bu tip haberler yapılsa biz sadece izliyoruz. Çünkü bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz. İklim değişikliğinin ne anlama geldiğini kaç kişi biliyor? Ya da suların tükenecek olmasıyla ilgili haberleri duyduğunuzda harekete geçmek, önlem almak için sizi motive eden bir şey var mı? Doğal yaşamın yok olduğuyla ilgili genel bir haber izlediğinizde işe nereden başlayacağınızı biliyor musunuz? Etrafınızda olan bitenlerden ne kadar haberiniz var? Toprak hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Mesela bir avuç orman toprağında dünyadaki insan sayısından daha fazla canlı olduğunu kaç kişi biliyor? İşte bu ve benzeri sorulara gerçekçi yaklaşmak, sorunları tespit etmek ve çözüm bulabilmek için önce bilgi sahibi olmak gerekiyor. Uzun zamandır yaptığım araştırmaları herkesin bu bilgilere kolayca ulaşabilmesi için paylaşıyorum. Elbette burada benim paylaşabildiğim konuların dışında sayısız bilgi var. Keşfedilmemiş, çok daha muazzam bilgiye sahip dünyamızda tıpkı ormanda yaşayan ağaçların yaptığı gibi birbirimize destek olmak zorundayız. Mesela orman kanunları deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma gelen kural tanımadan şiddet uygulayarak istediğini elde etmek. Çevremizden öğrendiğimiz bu bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bunun gerçeği açgözlülük yapan kendini tüketir. Orman ekosisteminde müthiş hassas bir denge vardır. Ormanda orman kanunları geçerlidir. Her tür hayatta kalabilmek için diğerlerinden bir şeyler alır. Fazla açgözlü olup normalden fazla alanlar yaşamak için ihtiyaç duyduğu şeyi tüketir ve kendi neslini yok eder. Mesela alakargalar meşe palamutu ve kayın meyvelerini severler. Bunları yerken bir yandan da çoğunu toprağa gömerler. Böylece onların tekrar büyümesini sağlarlar. Bu video uzun olduğu için birkaç bölümden oluşmaktadır. Bütün bölümleri sonuna dek sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa her birimizin ormanlara, ağaçlara bakışımız değişir. Düşüncemiz değiştiğinde dünyamızı değiştirebiliriz. Bir ormana baktığımızda ağaçların sabit durduğunu, sadece yapraklarının ve ince dallarının hareket ettiğini görürüz. Genel olarak ağaçlar hareketsiz canlılardır. Eğer şiddetli bir rüzgar eserse daha kalın dalların, hatta gövdenin de sallandığına şahit olabiliriz. Bize göre ağaçların görülebilen bütün hareketi bundan ibarettir. Acaba gerçekten de öyle midir? Almanya'da ormancılık eğitimi almış ve 20 yıl boyunca orman müdürlüğünde çalışmış olan Peter Wohlleben, yıllar boyunca yaptığı gözlemler sonucunda ağaçlar hakkında şimdiye kadar bilinmeyen birçok özelliği fark etti. Ağaçlara ve ormanlara tutkulu olan Peter, düşüncelerini özgürce yazabilmek için memurluktan istifa etti. Hummel köyünde kendisine tahsis edilen ormanlık alanı yönetme görevini üstlendi. Daha sonra bütün bu tecrübelerini paylaşmak için Ağaçların Gizli Yaşamı adındaki kitabını yazdı. Kitap tam 23 dile çevrildi. Peter Wohlleben yıllarca yaptığı gözlemler sonucunda ağaçların hiç de göründükleri gibi olmadıklarını, aslında onların arasında müthiş bir iletişim olduğunu fark etti. Kendi aralarındaki bu iletişim bazen aile, bazen de komşular arasında olduğu gibi yardımlaşma davranışları içeriyordu. Bir ağaç tek başınayken rüzgara, fırtınaya karşı korumasızdır. Ağaçlar aşırı sıcak, aşırı soğuk, rüzgar ve fırtınaya karşı ancak bir aradayken bir ekosistem oluşturabilirler. Çok miktarda su depolayabilirler. Her ağaç depoladığı su ile bulunduğu yerdeki toprağı nemli tutar. Yarattıkları nemli ortam ağaçların aşırı sıcaklarda susuz kalıp ölmesine engel olur. Ağaçlar yarattıkları bu korumalı çevrede uzun süre yaşayabilirler. Zayıf kalan ağaçlar güçlüler tarafından desteklenir. Topluluğun üyesi olmak ağaçlar için çok önemlidir. Birbirleriyle komşu olan ağaçlar dallarını diğer ağacın dal uçlarına gelinceye dek uzatırlar. Daha fazla uzatmazlar. Çünkü diğer ağacın hava ve ışık almasına engel olmak istemezler. Bu ağaçlar çoğunlukla köklerinden birbirleriyle bağlantıdadır. Ağaçlar sosyal varlıklardır. Gövde, dal ve yapraklarının çatırdama ve hışırdama şeklinde ses çıkarmasıyla kendilerini ifade ederler. Laboratuvar ortamında yapılan araştırmalarda tahıl fidelerinin 220 Hz çısırdama şeklinde ses çıkardıklarını keşfetmişler. Laboratuvar ortamında olmayan ağaçlar da aynı şekilde 220 Hz sese tepki göstermişler. Bir başka ilginç araştırma
İsviçre'de yapılmış. Kar ve Tabiat Araştırma Enstitüsü'nde ağaçların çıkardıkları sesler üzerine yapılan araştırmada ağaçların köklerinden yapraklarına doğru su akışı sırasında çıkan sesleri ultrasonik seviyede ölçmüşler. Su akışı kesildiğinde ağacın gövdesinde titreşimler olduğunu saptamışlar. Bu titreşimlerin susuzluk çığlığı olabileceğini düşünmüşler. Bu çığlıkla ağaç belki de yakınındaki arkadaşlarına su seviyesinin düştüğünü haber veriyor olabilir. Bu deneyler ağaçların ses dalgaları yoluyla da iletişim kurduğunu göstermiştir. Ağaçlar bunun dışında koku yayarak da birbirleriyle iletişim kurarlar. Mesela zürafalar ve akasya ağaçları arasında aksiyon filmlerini aratmayacak derecede heyecan dolu bir iletişim vardır. Zürafalar akasya ağaçlarının yapraklarına bayılırlar. Ancak akasya ağaçları bundan hiç hoşlanmazlar. Kendilerini zürafalardan korumak için etrafta onların varlıklarını hissettiklerinde birkaç dakika içinde yapraklarına zehirli maddeler gönderirler. Aynı zamanda zürafaların hiç hoşlanmayacağı bir koku da yayarlar. Bunun amacı hem kendilerini zürafalardan korumak hem de diğer ağaçlara haber vermek içindir. Bu kokuyu alan zürafalar çok hızlı bir şekilde rüzgarın ters yönünde koşmaya başlarlar. En az 100 metre ilerideki ağaçlara kadar koşarlar. Çünkü koku oraya kadar henüz ulaşmamıştır. Böylece tehlikenin farkında olmayan diğer akasya ağaçlarının yapraklarını yerler. Ağaçlar yürüyemedikleri için bulundukları yerde kendilerini savunmak zorundadırlar. Bunun için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Her ağacın kendine özgü savunma mekanizması vardır. Kendilerini gelen saldırılardan korumak için farklı durumlarda farklı sinyaller veren kokular yayarlar. Mesela zararlı böcek salyalarından korunmak için o böcekleri yiyen hayvanları çağırırlar. Örneğin tırtıllar, kara ağaç ve çam ağaçlarının yapraklarını çok severler. Kara ağaç ve çam ağaçları bundan hiç hoşlanmazlar ve bu tırtıllardan korunmak için yaban arılarını yardıma çağırırlar. Yaban arıları tırtılların yumurtalarının içine kendi larvalarını yerleştirirler. Yaban arısı larvası yumurtanın içinde geliştikçe kendisinden daha büyük olan tırtılı içten dışa doğru yavaş yavaş yer ve ağaç kendisini rahatsız eden haşereden kurtulmuş olur. Bu durum ağaçların salyaları tanıyabildiği, dolayısıyla tad alma duygusuna sahip oldukları anlamına gelebilir. Meşe ağaçları da kendisini kemirgenlerden ve böceklerden korumak için yapraklarına zehirli maddeler gönderirler. Söğüt ağaçları ise kendilerini savunmak için salisik asit salgılarlar. Söğüt ağaçlarının salgıladığı bu salisik asit ağrı kesici, kan sulandırıcı olarak kullanılan aspirinin temel maddesidir. Bu nedenle söğüt kabuğundan yapılan çaylar baş ağrısını dindirebilir, ateşi düşürebilir. Ağaçlar tek başlarına kendilerini savunmanın dışında dışarıdan gelecek tehlikelere karşı da birbirlerinden yardım alırlar. Peki birbirlerinden uzak olan ağaçlar nasıl haberleşirler? Orman ağaçlar için sosyal bir ortamdır. Ağaçlar da sosyal varlıklardır. Birbirlerine yardım eden ağaçlar vardır. Ağaçlar toprağın içinde nemli zemin bulmak için ince liflerle köklerini toprak altında yayarlar. Bu sırada mantarlarla eşleşirler. Birbirlerine yakın olan ağaçlar kökleri, dalları aracılığıyla iletişim kurarlar. Ancak birbirlerine yakın olmayan ağaçların iletişiminde mantarların önemli rolü vardır. Mantarlar içlerindeki ağsı yapıyla toprağın içlerinde kolayca ilerleyebilirler. Ağaçlar köklerindeki mantarsı ağlar aracılığıyla da birbirlerine sinyaller gönderirler. Yağmurlu, fırtınalı havalarda bile hava durumuna bağlı olmaksızın bu yolla yavaş da olsa haber gönderirler. Saniyede 1 santimetre hızla ilerleyen çok yavaş bir elektriksel hıza sahiplerdir. Mantarlar tıpkı bir fiber optik internet ağı gibi çalışırlar. İpliksi yapılarıyla toprağın derinliklerinde kolayca hareket ederler. Tek bir mantar koca ormanı birbirine bağlayabilir. Wood Wide Web orman internet ağı. Bu haberleşme ağını kaybeden ağaçlar çoğunlukla hastalanırlar. Mantarlar hayvan ve bitki arasında kalan canlılardır. Mantarların hücre yapısı onları bitkilerden uzaklaştırır. Kitin adı verilen bitkilerde olmayan hücre duvarları vardır. Bu durum onları haşerelere daha yakın yapar. Mantarlar bitkiler gibi fotosentez yapmazlar. Mantarlar varlıklarını diğer canlılarla kurdukları organik bağlara borçludur. Mantarlar emeç adı verilen yer altında kalan pamuksu ağlarıyla oldukça büyük alanlara yayılabilirler. İsviçre'de yarım kilometre genişliğinde bir alana yayılmış 1000 yaşında bir bal mantarı bulunur. Oregon'daki başka bir mantarın 2400 yaşında olduğu tahmin edilmektedir ve 9 kilometre kare genişliğinde bir alana yayıldığı
600 kilogram olduğu söylenmektedir. Buna göre mantarlar dünyadaki en büyük canlı organizmalardır. Mantarlar her zaman ağaçlara dost değillerdir. Ormanda yenilebilir doku arayıp ağaçları öldürebilirler. Mantarlar hayvan ve bitki arasında kalan canlılardır. Her ağaç topraktan su ve gıda alabilmek için köklerini genişletmek zorundadır. Bunun için her ağaç kendine en uygun mantar çeşidiyle çalışır. Mantara ihtiyaç duymadan da yayılabilen bitkiler vardır. Ancak mantarla çalışan ağaçlar daha fazla nitrojen ve fosfor alabilirler. Örneğin meşe ağacı meşe mantarıyla çalışır. Mantarlar ağacın köklerinde bulunan tüysü yapıya yapışır ve bulunduğu yerde yayılır. Buradan diğer ağaçlara da geçebilirler. Diğer ağaçların mantarsı yapılarıyla ortaklık kurar ve böylelikle mantarsı bir şebeke kurulmuş olur. Ağaçlar aralarındaki gıda paylaşımı ya da haşere saldırısı gibi durumlarda haber alma imkanını bu şebeke yoluyla bulurlar. Eğer gıda bulamazlarsa ölürler. Ağaçlardan hizmetleri karşılığında ağacın sahip olduğu şekerin 1/3'ünü isterler. Mantarlar ağaçlardaki ağır metalleri çekerek ağaçlara yardım edebilirler. Bazı zararlı bakterileri uzaklaştırabilirler. Hava kirliliği mantarlarının sonunu getirebilir. Ormanda sadece ağaçlar değil, çalılar, çimenler de büyük ihtimalle bu şekilde bilgi alıp verebilirler. Tarım alanlarına çok fazla müdahale edildiğinde bu alanlar haşereler için kolay av haline gelir. Bitkisel örtü kendini doğal yolla savunma mekanizmalarını kaybeder. Farklı türde bazı ağaçlar birbirleriyle mücadele ederken bazı ağaçlar birbirlerini besler. Mesela kayın ağaçlarının diğerleriyle arkadaş olabildikleri söylenir. Ağaçlar arkadaşlarını kaybetmek istemez. Çünkü ormandaki aralıkların bozulması hava nem dengesini etkiler. Özellikle ticari kullanım için yetiştirilen ağaçların bolca alana ihtiyacı vardır. Bu ağaçlar fazla güneş almalı, fotosentez yapmalı ve çabucak büyümelidir. Ağaçlar birbirlerine çok yakın oldukları zaman güneş ve suyu kullanma konusunda birbirlerine engel olabilirler. Aher Üniversitesi'nde öğrenci olan Vanessa Burche, kayın ağaçlarının farklı yerlerde olsalar da birbirlerine yardım ettiklerini keşfetti. Şekeri fazla olan ağaç kökleri aracılığıyla şekeri daha az olana vermektedir. Güçlü olanlar zayıf olanlara yardım ederek birbirlerine eşit hale getirmektedirler. Kayın ağaçları mantarlar aracılığıyla haberleşmekte, bir çeşit sosyal yardımlaşmayı gerçekleştirmektedirler. Genelde ormancılar ağaçların birbirlerine çok yakın olmamaları gerektiğini düşündüklerinden onları keserler. Fakat Kuzey Almanya'nın Lübeck şehrinde sıkışık ağaçların olduğu bir kayın ormanında çok fazla ürün alınmış. Ağaçlar birbirlerine yakın olduğunda birbirlerini daha iyi beslemişler. Ayrıca aralıklı ağaçların olduğu yerlerdeki ağaçların böceklere karşı savunma yapması da zorlaşmaktadır. Bu durum evrim teorisinin güçlülerin hayatta kalması düşüncesine ters düşmektedir. Çünkü ağaçların sağlıklı olmaları bir arada olmalarına bağlıdır. Sağlıksız ve çelimsiz olanlar yok olduğunda ormanda aralıklar meydana gelir ve hava şartlarına karşı korumasız kalırlar. Sıcak ve güneş ormanın toprağını deler ve nemli serin iklimi bozar. Güçlü görünen ağaçlar bile zaman zaman hastalanır. Eğer yakınlarında başka ağaçlar yoksa hafif bir böcek saldırısı bile onların ömrünü kısaltır. Ağaçlar yapraklarındaki şekeri kabukları aracılığıyla köklere gönderirler. Diğer ağaçlara yer açmak için kabukları soyulan ağaçlar şekeri köklerine gönderemediğinde zamanla besinsiz kalırlar. Kabuk soyulduğunda beslenemeyen kökler görevini yapamaz, yukarıya su pompalayamaz. Yeterince su alamayan ağaçlar zamanla kurur. Buna rağmen bazı ağaçların ayakta kalmasının sebebi de diğer ağaçlardan yardım almalarıdır. Bir ağacın sağlıklı olup olmadığını anlamak için en az 40 yıl geçmesi gerekiyor. Normalde bir ağacın gövdesi uzun, kabuğu sert ve pürüz olmalıdır. Alt taraflarda çıkan küçük dallar ağacın besinini tüketirler. Ağaçlar bu dalları istemezler. Çünkü büyümeye ve savunmaya ayrılan enerji dengesi bozulursa ağaç hastalanır. Komşu ağaçların ölümünden sonra aniden fazlaca güneş almaya başlayan ağaçlar fotosentez yapmaya ve yan dal büyütmeye başlarlar. Aşırı güneş altında kalan ağaçlar da aynı şekilde yan dal oluşturmaya başlarlar. Ormandaki büyük ağaçlar ışığın %97'sini emer. Yetişkin bir kayın ağacının büyümesi 150 yıl sürer.
normalde birkaç milimetre büyümesi gereken ağaç 50 santimetre kadar büyür. Ağaç savunmaya ayıracağı enerjiyi büyümeye harcamaya başlar. Eğer her şey yolunda giderse ağaç kendini 20 yılda dengeler. Ancak yan dalların kırılması durumunda açılan delikten mantar ya da kabuk böceği girerse ağaç kendini savunamaz. Mantarlar ağacı içten içe çürütmeye başlarlar. Önce yaprakları dökülür. İğne yapraklılarda yapraklar azalır. Ladin ağaçlarının kabukları parça parça dökülür. Üst dallar ölür. Taç kısmı ölen ağaç içeri çekilir. Dalların uçları kurur. Kışın sert fırtınasına dayanamaz. Dalları giden ağacın sadece kökleri kalır. Ağaçların ömrü genelde uzundur. Meşe ya da kayın ağaçları ortalama 400-500 yıl yaşar. Ancak bir ağacın sağlığı ormanın ekosistemine bağlıdır. Isı, ışık, nem gibi koşullarda oluşacak ani değişimler iyi sonuç vermezler. Bunun dışında mantarlar, haşereler, bakteriler pusuda beklemektedirler. Bir ağaç nefes almalı, beslenmeli, besinini sindirmeli ve haşerelere, mantarlara karşı enerjisini depolamalıdır. Farklı türlerdeki ağaçlar farklı savunma yöntemlerine sahiptir. Kozalaklı ağaçlarda fitonsit maddesi bulunur. Fitonsit, antibiyotik özelliğe sahip bir maddedir. Leningradlı biyolog Boris Tokin, 1956 yılında yayınladığı bir makalede genç çam ormanlarının olduğu yerde havanın neredeyse mikropsuz olduğunu yazmıştır. Mesela içinde tek hücreli bir hayvan olan suya çam veya ladin ağacı iğnesi koyduğunuzda hayvanın hemen öldüğünü söylemiştir. Bu aslında ağaçların kendi etraflarını dezenfekte edebildiklerini göstermektedir. Ormanda yazın daha fazla duyulan çarpıcı orman kokusunun kaynağı bunlardır. Mesela ceviz ağaçları yapraklarında haşereleri kolayca öldüren bir bileşim barındırırlar. Bir ceviz ağacının altında oturduğunuzda sivrisinekler sizi rahatsız etmez. Peter Wohlleben Ağaçların Gizli Yaşamı kitabında ağaçların birbirlerine yardım etme sebeplerini bir Alman atasözüyle şöyle ifade etmiştir. Bir zincir en fazla en zayıf halkası kadar güçlüdür. Herhalde ağaçlar bunu bildikleri için birbirlerine yardım ediyorlar. Ağaçlar tek başlarına ayakta durmak zorundadırlar. Birbirlerine yaslanmadan ayakta kalan genç ağaçlar yakınındaki anne ağaçlar tarafından korunurlar. Ağaçların yaşam süreleri bizimkinden çok uzundur. Çocukluk ve gençlik çağları bile bizimkinin 2 katıdır. Yılda 45 santimetre kadar büyüyebilirler. Ağacın kanı sayılan su, köklerden yapraklara 1 saniyede 1 santimetre ilerler. Küçük ağaçlar hızlı büyümeye eğilimlidirler. Ancak anne ağaçlar yavrularını taç yapraklarıyla gölgeleyip hızlı büyümelerine izin vermezler. Güneş ışığının neredeyse %3'ü ağaçlara ulaşır. Ağaçlar bu ışıkla sadece hayatta kalabilecek kadar fotosentez yaparlar. Anne ağaç yakınındaki genç ağaçlara kökleri aracılığıyla kontrollü olarak besin, su ve ışık sağlar. Böylece ağaçlar yavaş büyürler. Bir ağaç acele etmeden yavaş büyüdüğünde hücreleri küçük olur. Neredeyse hiç hava barındırmaz. Odunu sağlam olur. Ağaçların yavaş büyümesi ileri yaşlarını görmesi için önemlidir. Bu durum ağaçların esnek kalmasını sağlar ve fırtınalarda kırılmalarını engeller. Mantarlara karşı dirençleri artar. En ufak bir çürümede yaranın üzerini kolayca kabukla örterler. Genç bir ağaç tek başına kaldığında etrafında sert rüzgarlara ve yakıcı güneş ışığına engel olacak ağaçlar olmadığında büyük tehlike yaşar. Susuz kalan ya da sağa sola savrulan ağacın ayakta kalabilmesi kolay olmaz. Daha önce fazlaca güneş ışığına maruz kalmadıkları için buna alışmaları da zaman alır. Ayakta kalabilmek için çok fazla enerjiye ihtiyaçları vardır. Ağaçlar yavaş canlılardır. Etraflarındaki diğer ağaçlar nedeniyle çok fazla ışığa maruz kalmayan ağaçlar bu duruma alışmıştır. Yakınında kesilen veya ölen ağaçlardan sonra tek başına kalan bir ağacın yeni ortama uyum sağlaması 3 ile 10 yılını alır. Bu yeni duruma uyum sağlayamadıkları takdirde eğer fazla ışık gelirse yaprakları kavrulur. Anne ağacın ömrü bittiğinde taç dallarının ağırlığına dayanamaz, devrilir. Bu durumdan sadece yakınında bulunan genç ağaçlar etkilenmez. Ağaçların dışında çevredeki çiçekler de büyümeye başlarlar. Mesela hanımeli çiçeği yakınındaki genç bir ağacın etrafına sarılarak spiral şeklinde saat yönünde büyümeye başlar. Bu durumda genç ağaç boğulabilir. Eğer yakınında yaşlı ağaçlar varsa onlar bir örtü oluşturur. Hanımelinin güneşini keserler. Bu örtü genç ağacı kurtarabilir.
Hanım eli o kadar sıkı sarılır ki dolandığı ağacın gövdesinde derin izler bırakır. Ağaç yamuk büyümek zorunda kalır. İnsanlar bu deforme olmuş tuhaf şekilli ağaçlardan bastonlar yaparlar. Ökse otları tam tersine sarmaya tepeden başlarlar. Ardıç kuşları ökse otlarının tohumlarını ağaçların tepelerine bırakırlar. Ökse otları köklerini dallara batırır ve kendisi için gerekli besini ve suyu ağaçtan çekerler. Bilim insanları ökse otlarına bu yüzden yarı parazit adını vermişlerdir. Bazı ağaçlar bu parazitle kaplanmıştır. Dalların güçlü odunsu yapısını devamlı çektikleri besin yüzünden zayıflatırlar. Birkaç yıl içinde dallar kırılır. Ağaca fazlaca zarar vermeden yaşayan bitkiler de vardır. Yosunlar daha az ışık ve daha az besinle yaşayabilirler. Kökleri, dalları yoktur. Kıl benzeri yapısıyla ağaçlara tutunurlar. Yosunlar aşırı tutumludur. Sis ya da yağmur suyunu yakalar, depolarlar. Yosunlar yağmur sonrası ağacın gövdesinde suyun damladığı yerlere yerleşirler. Ormanın nem dengesini sağlamada yosunlar önemli rol oynar. Susuz geçen zamanlarda birçok bitki ölürken yosun hayatta kalabilir. Bazı bitkiler toprakta yayılır ve erkenden çiçek açar. Bu bitkiler kolay kolay diğer ağaçların taç yapraklarına kadar uzanamaz. Fakat bazı bitkiler ağacın üstlerine kadar ulaşabilir. Mesela sarmaşık en dipten başlayarak diğer ağaçların asmaların gövdelerindeki minik bitkilere tutuna tutuna ta en yukarılara kadar çıkabilir. Daha çok uçurumlarda, kale duvarlarının dibinde yüzlerce yıl yaşayabilir. Sarmaşığın sarıldığı ağaçlara zarar vermediği sanılmaktadır. Ancak gerçek tam tersidir. Mesela çam ağaçları ve meşeler yaprakları için bol ışığa ihtiyaç duyarlar. Gövdeleri ufak bir ağaç kadar kalınlaşan sarmaşık dolandığı ağacı ışıksız ve havasız bırakarak boğulup ölmesine sebep olabilir. Büyümeyi başarabilen ağaçlar orta yaşa geldiklerinde artık tehdit edilemezler. Onlar gelecekte yaşlı ağaçların yerini alacak veliahtlardır. Ağaçlar ayakta kalabilmek, çoğalabilmek ve kendilerini savunabilmek için güçlerini dengeli kullanmak zorundadırlar. Bir kayın ağacı 400 yıl yaşar. 80-150 yaşına geldiğinde bu onun gençlik çağıdır ve o zaman çoğalabilecek olgunluğa erişir. Hayatı boyunca 1.800.000 kayın meyvesi üretebilir. Normalde 5 yılda bir 30.000 kayın meyvesi üretir. İklim değişikliği sebebiyle bu son zamanlarda bazı ağaçlarda 2-3 yıla kadar düşmüştür. Ve bütün bunların sonunda bu meyvelerden sadece bir tanesi yetişkin bir ağaç olur. Diğer meyveler hayvanlar tarafından yenir ya da toprağa karışır. Genç bir kayın ağacının yaşını tahmin etmek için dallarındaki hafif şişkin şeklinde duran tomurcuklar sayılır. Bu tomurcuklar her yıl dala dönüşür. Önceki tomurcuklar geride kalır. Dal 3 milimetreden kalın olduğunda yumrular içeride kalır. Kabuğun içinde kaybolurlar. Mesela bir kavak ağacı ömrü boyunca 1 milyardan fazla tohum üretir. Her yıl 26 milyon kadar tohum üretir ve ne yazık ki bunlardan sadece bir tanesi ağaç olabilir. Ağaçlar bazı böcekleri sadece savunma amaçlı davet etmezler. Tozlaşma yoluyla çoğalmak için de davet ederler. Mesela söğüt, meşe ve diğer meyve veren ağaçlar hoş koku yaydıkları rengarenk çiçekleri aracılığıyla arıların ilgisini üzerlerine çekerler. Çiçeklerin rengi, şekli ve yaydığı kokular arılara hangi ağaçlara gideceklerine dair yol gösterirler. Arılar toz aldıktan sonra ağacın sunduğu şekerden zengin meyvelerden yerler. Ağaçlar çoğalmak için birçok durumu göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Çevresel etmenler ağaçların çoğalmasını etkilerler. Bazı ağaçlar çoğalıp çoğalmayacaklarına bir yıl öncesinden karar verirler. Çoğalma konusunda yapraklarını döken ağaçlarla yapraklarını dökmeyen ağaçlar arasında fark vardır. Mesela domuzlar yapraklarını döken ve çiçek açan kayın ve meşe palamutlarının meyvelerini çok severler. Vücutlarındaki yağlanmayı arttırdığı için bu meyveleri bolca tüketirler. Kış boyunca meyveleri domuzlar tarafından tüketilen kayın ve meşe ağaçları ilkbahar geldiğinde filizlenemez. Bu yüzden kendilerini domuzdan korumak için her yıl çoğalmazlar. Diğer ağaçlarla anlaşırlar ve her sene çiçeklenmezler. Ertesi yıl meyve vermediklerinde domuz sayısında azalma olur. Bir sonraki yıl tekrar çoğaldıklarında otçul hayvan sayısı azaldığı ve her şeyi yiyip bitiremedikleri için kısmen daha rahat çoğalırlar. Yapraklarını dökmeyen ağaçlar daha sık çoğalırlar.
Otçul hayvanlar mesela çam ağaçlarının meyvelerini sevmedikleri için onlara zarar vermezler. Çam ağaçları yılda en az bir kez çoğalırlar. Ağaçlar için genetik çeşitlilik çok önemlidir. Bu durum ladinler için de geçerlidir. Polenler ortaya çıktığında kendi dişi çiçekleriyle döllenmemesi için çeşitli yollar denerler. Birkaç gün arayla açarlar ki dişiler başka ağaçların polenleriyle tozlaşsın. Fakat kuş kirazı ağaçları çok daha farklı bir yöntem geliştirmiştir. Kiraz ağaçları arılar tarafından döllenen az sayıdaki ağaçtan birisidir. Arılar ağacın çevresinde dolaşırken polenlerini bırakırlar. Fakat kuş kirazı çok dikkatlidir. Sadece yabancı ve sağlıklı genlere izin verilir. Yapılan araştırmalarda kuş kirazının henüz bu ayrımı nasıl yaptığı belirlenememiştir. Bazı türler kardeşler arası çiftleşmez. Sadece farklı cinslerle çiftleşirler. Örneğin söğüt ağaçları kendi cinsleriyle asla çiftleşmez. Her ağacın bir cinsiyeti vardır. Söğütler farklı söğütlerle çiftleşir ve üreyebilirler. Söğüt ağaçları ormanlaşmamış bölgelerde öncü ağaçlar oldukları için arı ve böcekler aracılığıyla çoğalabilirler. Fakat burada da arılar önce erkek söğütlere uçmalı, oradan aldığı polenleri dişilere bırakmalıdırlar. Eğer tam tersi olursa döllenme olmaz. Araştırmalar söğüt ağaçlarının arıları çekmek için özel bir koku yaydığını, erkek söğütlerin büyük çaba göstererek renklerini parlak sarı yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. Arılar erkek söğütlerin meyvelerini yedikten sonra dişi ağaçların göze çarpmayan yeşilimsi çiçeklerini ziyarete giderler. Bir ağacın tomurcuklanması için hazırlıklar bir yıl öncesinden başlar. Bir önceki bahardan başlayan tomurcuklanma bir yıl sonra görünecek hale gelir. Yaprakları dökülen bir ağacın tomurcuklanması için 2 yıl geçmesi gerekir. İğne yapraklı ağaçlarda bu süre 7 yıldır. Kozalaklı ağaçlarda iğne yapraklar dallarda 7 yıl kalır. Kabuk ağacı dış etkilerden korur. Kabuğu sağlam bir ağaca haşereler zarar veremez. Kabuğu olmayan ağaç kurur. Ağaçların içinde bolca sıvı bulunur. Bunun korunması için kabuk önemlidir. Ağaçlar yılda 1,5 ile 3 santimetre arasında genişler. Ağaçlar kepek dökerek kabuklarının çatlamasına engel olurlar. Bazı ağaçlar 20 santimetre kadar genişleyebilir. Bazı ağaçlar devamlı kabuklarını dökerken bazıları daha az kabuk dökerler. Ağaçlar gençken dış kabukları pürüzsüzdür. Yaşlandıkça kırışıklıklar artar. Çam, meşe, huş ağacı, Douglas göknarı erkenden kabuk dökmeye başlarken kayın ve ak göknar daha geç kabuk döker. Aşırı güneş, fazla ışık, mor ötesi ışınlar tıpkı insan derisinde olduğu gibi ağaçların dış kabuklarının daha fazla kurumasına, dolayısıyla daha kırılgan olmasına sebep olur. Daha fazla çatlamaya yatkın yerler kabuk pirelerinin saldırısına uğrar. Bunlar insan derisindeki sivilceler gibi iz bırakır. Ağaç yaşlandıkça taç kısmındaki dallar azalmaya başlar. Tıpkı insanın saçlarının azalması gibi. 100 ile 300 yıl arasında ağaçlarda bazı dalların kısalmaya başladığı görülür. Ağacın uzaması yavaşlar ve kesilir. Bunun yerine ağaçlar genişlemeye başlarlar. Tepedeki dalları besleyemediği için üstteki dallar kurur. Ağaç küçülmeye başlar. Bir fırtınada ağacın ince dalları dökülür ve aşağıdaki kalın dallar kırılır. Canlı bir ağacın gövdesinde her sene yeni bir büyüme halkası eklenir. İstese de istemese de her sene büyür. Ağacın kabuk ve odunu arasında berrak su dolu bir kısım vardır. Buna kambiyum denir. Kambiyum yazın fazla sulu olur. Ağaç burada yeni kabuk hücreleri oluşturur. Ağaç her sene genişliğini arttırmak zorundadır. Kambiyum yok olduğunda kabuk da ölür. Ağaçlar yaşamları boyunca çeşitli yaralar alırlar. Mesela yakınındaki bir ağaç devrilirken diğer ağaca çarpıp onu yaralayabilir. Ağaç düşerken eğer bazı ince dallara rastlayıp onları zedeler veya kırarsa çok sorun olmayabilir. Yara 3 santimetreden büyükse hayati risk vardır. Yaranın kapanması 5 yılı bulur. Ağaç yılda sadece 1 santimetrelik kısmı kapatabilir. Ancak eğer gövdesine çarpmışsa kabuğa zarar verebilir. Özellikle yazın alınan yaralar o bölgeye mantar sporlarını çekerler. Mantarlar orada hemen lif oluşturmaya başlarlar. Mantarlar nemli ortamı sevse de fazla suyu sevmezler. Kambiyum fazla sulu ise mantarlar orada yaşayamaz. Ancak sıcaklığın artmasıyla mantarlar daha içeriye doğru ilerleyebilirler. Mantarlar iç kısımlara girse de ağaç kabuk kısmını onarmaya, büyümeye devam eder.
Mantarlar dışarıdan sağlıklı görünen ağacı içten içe çürütebilirler. İçeriden hasar alan ağaç bazen havanın soğuk olduğu bir günde aniden büyük bir çatırdamayla devrilebilir. Ağaçlar mevsimleri nasıl anlarlar? Ağaçlar ısı, ışık, nem ve besin dengesine ihtiyaç duyarlar. Sıcaklık ve güneş ışığı bu kriterlerden en önemlileridir. Ağaçlar sıcaklık artmaya başladığında ilkbaharın geldiğini anlarlar. Ancak tek başına sıcaklık yeterli değildir. İlkbahar geldiğinde gündüzler uzamaya başlar. Güneş ışığının daha uzun süre kalması ilkbaharın bir diğer habercisidir. Örneğin kayın ağaçlarının yaprak çıkarmaya başlaması için günde 13 saat ışık almaları gerekir. Bütün bitkiler aynı oranda ışığa ihtiyaç duymaz. Tarlada bulunan bazı otlar ay ışığında bile çıkabilir. Yükselen sıcaklıklar ilkbaharı, düşen sıcaklıklar ise sonbaharı işaret etmektedir. Son zamanlarda sonbahar geldiği halde havaların serinlememesi ya da ilkbaharda yavaş yavaş azalması gerekirken birden ısınması ağaçların kafalarının karışmasına sebep olur. Mesela Eylül ayında yaprak dökmeleri gereken zamanda tomurcuklanma görülebilir. Ancak yeni çıkan filizler kışın dayanacak dirence sahip olmaz. Eğer filizlenirse havaların soğumasıyla ağaç büyüyemez. Filizleri seven geyikler tarafından yenir. Böylece ağaçların çoğalması engellenmiş olur. Bu nedenle ağaçlar iklim değişikliklerini sevmezler. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ağaçların nem dengesini etkiler. Ağaçlar kışın soğuktan korunmak için yaz boyunca kabuklarını kalınlaştırırlar. Sonbahar geldiğinde dalların kırmızıya dönmesi, yaprakların sararması artık depolarının dolduğunu, beslenmeyi durdurduklarını gösterir. Ağacın depoladığı suyu kullanması için suyun sıvı halde kalması gerekir. Kışın suyun donma ihtimaline karşı fazla miktarda su depolamazlar. Eğer su donarsa bir su borusu gibi patlayabilirler. O yüzden Temmuz ayında su depolamayı durdururlar. Sibirya, Kanada, İskandinav ülkeleri gibi çok sert kışların geçtiği bölgelerde ağaçların büyümek için sadece birkaç haftaları vardır. Kış o kadar soğuk geçer ki ağaçlar donar. Kayın ve meşe gibi yapraklı ağaçlar fırtına ve dona karşı yapraklarını dökerken, yapraklarını dökmeyen kozalaklı ağaçlar iğnelerinin donmaması için iğnelerinin dışını bir cila tabakasıyla kaplarlar. Ladinler soğuk iklimde yaşayabilen ağaçlardır. Ladinler kendilerini soğuktan koruyabilmek için gövdelerindeki temel yağları tıpkı bir antifriz gibi kullanır, iğne yapraklarında ve kabuğunda depolar. Böylece kış mevsiminde yapraklarını dökmeden kolayca koruyabilirler. Ancak sadece iğne ve kabukları korumak yeterli değildir. Dallara düşen karın ağırlığı da dalları kırabilir. Ladin ağacı buna karşı savunma mekanizması geliştirmiştir. Ladin, karın çok yağdığı zamanlarda dallarının kırılma ihtimaline karşı gövdesini daima dimdik tutar. Dalların kırılmaması için dallarını yana ve aşağıya doğru uzatır. Dallarda kar birikmez, aşağı doğru kayar. Ladinler çok yavaş büyürler. Bu onları aşırı rüzgarlardan korur. Ortalama bir ladin 10 metre uzunluğundadır. 25 metreye kadar uzayabilirler. 25 metreye kadar olan ladinler rüzgara karşı dayanıklıdır. Daha uzun olanların devrilme ihtimali vardır. Yaprak dökme döneminden sonra ağaçlar dinlenmeye geçerler. Tıpkı insanlar ve hayvanlar gibi ağaçların da uykuya ihtiyaçları vardır. Geceleri sıcaklık -5 derecenin altına düştüğünde ağaçlar uykuya dalarlar. Yaşlı ağaçların taç yaprakları soğuk havayı yukarıda tutar, toprağın donmasına engel olur. Dökülen yapraklar da aynı şekilde toprağın ısısını korur. Bu nedenle sonbaharda dökülen yaprakları süpürmemek, olduğu yerde bırakmak gerekir. Bazı ağaçlar yaprak dökme konusunda diğerlerine göre daha rahat davranır. Mesela gürgen ağacı bataklık gibi zengin besin maddesi içeren yerlerde yetiştiğinden ertesi yıl tekrar ihtiyacı olan klorofili rahatça elde eder. Toprakta bulunan mantar ve bakteriler ağacın ihtiyacı olan ham maddeyi hazırlarlar. Ağaçlar ihtiyacı olan azotu kökleri aracılığıyla çekerler. Bu tip müsrif ağaçlar yapraklarını henüz yeşilken dökerler. Göknarlar, ladinler, çamlar sağlıklı oldukları sürece iğnelerini 3 yıl boyunca dökmezler. Ormanda ölen ağaçlar topraktaki humusu arttırır. Humus toprağın daha nemli olmasına neden olur. Fazla nem buharlaşır. Bu da ağaçları terletir. Ağaçlar bulundukları yerde kışın havayı dengelerler.
Havanın dondurucu soğuk olduğu zamanlarda bir ağacın altına park edilen bir arabanın camları buz tutmaz. Oysa açık alana park edilen arabanın camlarından buz kazımak zorunda kalırsınız. Yağmur yağdığında mesela bir kayın ağacı dallarını suyu tutmak istercesine yukarı kaldırır. Şiddetli bir yağmurda bir ağaç 1000 litreden fazla su içebilir. Su insanlar için ne kadar önemli ise ağaçlar için de aynı şekilde önemlidir. Besin üretimi ancak nemli ortamda olur. Yetişkin bir kayın ağacı dal ve yapraklarına günde 500 litre su gönderebilir. Kışın fazlaca yağmur yağdığından ağacın su tüketimi olmaz. Böylece kışın ağaçlar büyümeye ara verirler. Kış boyunca bu suyun bir kısmını depolarlar. Baharda kışın toprak altında toplanan su kullanılır. Yaz geldiğinde eğer yağmur yağmaz, su azalırsa büyük ağaçlar tehlikeye girerler. Suyun bol olduğu yerlerde yetişen ağaçlar suyu tasarruflu kullanmayı bilmezler. Özellikle ladin ağaçlarının taç kısımları suya ihtiyaç duyar. Eğer toprak kurumuşsa susuz kalan ağacın gövdesinde gerilim oluşur ve ağaç gövdeden çatlamaya başlar. Derin yarıklar oluşur. Bu yarıklar ağacın dokusunun derinlerine kadar gider. Mantarlar bu açık yarıklardan kolayca içeri girerler. Buraya yerleşirler ve ağacı içeriden zayıflatmaya başlarlar. Ancak her ağaç bu şekilde su toplamaz. Ladinler birbirlerine tutunurken göknarlar kayınların arasına karışır. Nemli ve suyun bol olduğu yerlerde yaşayan ağaçlar suyu tutmayı bilmezler. Ladinler buna bir örnektir. Şiddetli yağan bir yağmurda metrekare başına 10 litre yağmur suyu dallarda ve iğnelerde kalır. Yaprak döken ormanlar yaprak dökmeyen iğne yapraklılara göre %15 daha fazla su tutarlar. Ağaç suyu en çok terleme sırasında yaprak ve iğneler aracılığıyla kaybeder. Ağaç su kaybedeceğini, susuz kalacağını anladığında yaprakların üzerindeki mumlu dış katmanı kalınlaştırır. Fakat bu durum onun nefes almasını zorlaştırır. Her ağacın genetik ve lif yapısı farklıdır. Kimi ağaçlar kuraklığa dayanabilirken kimisi böcek istilalarına karşı güçlüdür. Tek bir kırık dal mantarların içeri girmesi için yeterlidir. Odunu aceleyle büyüyen ağaçların hücreleri daha iri olduğundan buralarda hava miktarı fazladır. Mantarlar kolayca yukarı doğru yayılır. Gövdenin büyük bölümü çürür, bir sonraki sonbaharda çıkacak bir fırtınaya dayanamaz, devrilir. Ağaç eğer sağlam ise kendini tedavi ederek bu mantarlardan kurtulmayı başarır. Ancak tıpkı insan derisinde olduğu gibi yara iyileşse de iz daima orada kalır. Ağaçlar nasıl ayakta kalacaklarını doğadan öğrenir. Doğaya uyum sağlayabilen ağaçlar uzun yıllar yaşar. Ancak doğaya uyum sağlayamayan ağaçların ömrü kısalır. Önce ağacın kabuğunda hassasiyet oluşur. Suyu idareli kullanmak zorundadır. Nemli bölgelerde yetişen ladin ağaçları suyu tutumlu kullanmayı bilmezler. Kuru kayalık bölgelerde yetişen ladinler ise tam tersine zorlayıcı yaz ve kış şartlarına alışkın oldukları için daha dayanıklıdırlar. Ağaçlar toprağın içinde nemli zemin bulmak için köklerini ince liflerle toprak altında yayarlar. Bu sırada mantarlarla eşleşirler. Bazı mantarlar birden çok ağaçla anlaşabilir. Örneğin horoz mantarı meşe, huş ve ladin gibi ağaçlarla anlaşabilir. Bazı ağaçlar da birden fazla mantarla çalışabilir. Meşe ağaçlarının ışığa çok fazla ihtiyaçları vardır. Sağlıklı bir ağaç enerjisini aşağıya değil, yukarı doğru yöneltir. Fakat kayın ağaçlarının olduğu yerlerde bu pek mümkün olmaz. Kayın ağaçları diğer türlere karşı biraz rahatsız edicidir. Kargalar kayın meyvesini meşe ağacının dibine bıraktığında bir sonraki baharda kayın ağacı filiz vermeye başlar. Başlangıçta zararsızdır. Annesi yanında olmadığı için meşe ona annelik yapar. Gölge sağlayarak yavaş yavaş büyümesini sağlar. Kayın toprağın altında meşeden kalan boşluklara yayılmaya başlar. Yaşlı ağacın gövdesinin altında birçok oyuk açar ve meşenin ihtiyacı olan suyu ve besini almaya başlar. 150 yıl kadar sonra meşe zamanla zayıflarken kayın meşenin boyuna ulaşır. Artık kayın bol güneşe ve enerjiye sahiptir. Gelen ışığın neredeyse tamamına yakınını alır. Bu arada yeterli ışık alamadığı için şeker üretemeyen meşe panik halde alt dallar oluşturmaya başlar. Yeterli ışık alamayan meşenin şeker üretimi azalır. Meşe kayın gibi değildir. Sürgünleri büyütemez, zayıf düşer. Birkaç 10 yıl daha yaşayabilir. Eğer bu arada tahta kurtları larvalarını bırakıp çoğalırlarsa meşe hemen ölebilir. Tabii ki bu meşelerin kayınlardan daha dayanıklı olduğu gerçeğini değiştirmez.
Kayınlar kendi ortamlarında 200 yıl kadar yaşarken meşe 500 yıl yaşar. Meşe kabuğunda açılan yaralarla çok kolay mücadele edebilir. Çünkü yapısında mantarsı çürümeyi geciktiren ve haşereleri uzak tutan taninler vardır. Bu nedenle meşe fıçılarda bekletilen şarap çok kaliteli olur. Meşe aldığı hasarlara rağmen yüzlerce yıl yaşarken kayın onun kadar güçlü değildir. Sadece birkaç 10 yıl daha yaşayabilir. Meşe çok sert bir odundur. Meşenin dış katmanı çok dayanıklıdır. Kayının ise kabuğu incedir. Kayınlar yanındaki ağaçların taç kısmının içinden geçerek büyürler ve onları gölgede bırakarak zayıflatırlar. Bir nevi bolluğu sömürürler. Bir kayının yanında bulunan her ağaç özveride bulunmak zorundadır. Dünyada hiçbir ağaç için mükemmel bir ortam yoktur. Her ağaç bulunduğu yere uyum sağlayarak ayakta kalır. Baharda hava ısınır ısınmaz fotosenteze başlarlar. Şekerle büyüyebileceği bir günü bile değerlendirirler. Birkaç santimetre olsa da büyürler. Ağacın yavaş büyümesi çok önemlidir. Kayınlar ışığın yere inmesine çok az izin verirler. Orta Avrupa'da kayın ağaçları çoktur. Kayın ışığın çoğunu aldığı için etrafında bulunan diğer ağaçlara pek fırsat vermez. Mesela porsuk ağacı kayından geriye kalan %3 gibi çok az ışıkla büyümekte zorlanır. Bunun yerine porsuk köklerini geliştirir. Yine büyür. Ancak büyümesi 100 yılı bulur. Bir de otoburlar büyümesini geciktirir. Toprağın üstündeki gövdesi zarar görse bile besinle zenginleşen kökleri sayesinde başka köklerle de birleşerek yeniden büyüyebilirler. Bu durum ona düzensiz bir görünüm verebilir. 1000 yaşına kadar yaşayan ağaçlar etrafındaki her ölen ağaçtan kalan ışıkla daha büyüyebilir. Fakat yine de 20 metreden fazla büyüyemezler. Gürgen kuş ağacıyla akrabadır. Porsuk kadar değilse de yine de ışığa ihtiyaç duyar. Kayınların arasında ise zorlukla hayatta kalır. Eğer meşelerin yanındaysa meşeler onun uzamasına izin verirler. 20 metreye kadar uzayabilir. Fakat gürgen az ışığa dayanabildiği gibi kuraklığa ve sıcağa da dayanabilir. Kayınlar ise bu ortamda pes ederler. Kavak ağaçları esnek bir yapıya sahiptir. Daha fazla fotosentez yapar, kuş ağaçlarından daha fazla büyür. Yaprakları yırtıcılar tarafından yense de kökleri aracılığıyla kolayca yayılırlar. Parklarda gördüğümüz sekoya ağaçları orman adabından uzak büyüdükleri ve yakınlarında onları koruyan anne ağaçlar olmadığı için yan dalları uzatmamak gerektiğini öğrenememişlerdir. Yan dallar bahçıvanlar tarafından kesilir, kesilen yerler mantar öldürücülerle aşılanır. Kökler 50 santimetreden derine inemez. Bu durum ağacın dengesini sağlamasında zorluk yaratır. 100 yaşına gelmeden yolun sonuna gelebilirler. Bataklık zeminler ağacın kökünü çürütürken kumlu topraklar ağacı susuz bırakır. Birçok bitki bataklık zemini olan yerlerde yaşayamaz. Fazla nem kökleri çürütür. Bataklık zemindeki su oksijensiz ve durgundur. Durgun suda çoğu ağaç kökü yaşayamaz, ölür. Kayın, gürgen, ladin ağaçları bataklık zeminlerde yaşayamazken kızıl ağaçlar yaşayabilir. Kızıl ağacın köklerinin içinde boru sistemi vardır. Bu yolla tıpkı bir solunum tüpü gibi köklere oksijen taşınır. Gövdelerinin aşağı kısmında bulunan mantar hücreleri içeri havaya girmesini sağlar. Fidanlıklarda yetiştirilen ağaçlar asıl yerlerine götürülmeden önce kolay taşınması için budanır. Normalde 3 metre boyuna ve 6 metre kök genişliğine sahip bir ağaç neredeyse 50 santimetre oluncaya kadar budanır. Taç kısmı da epeyce küçültülen bir ağacın beyin benzeri yapıları da kökle birlikte kesilmiş olur. Ağaç yön algısını kaybeder. Köklerin toprağın derinliklerini uzatmak yerine yüzeysel bir kök tabakası oluşturur. Bu da ağacın su ve besin bulma kabiliyetini azaltır. Güneşin bol olduğu yerlerde bahçıvanlar tarafından sulanan ağaçlar hemen büyürler. Etrafında hızlı büyümelerini engelleyen yaşlı ağaçlar yoktur. 20 metre uzunluğuna gelen ağaçlara bakmak kolay değildir. Kendi hallerine bırakılırlar. Bir tohum toprağa düştüğünde bir hayvan veya rüzgar onun yerini değiştirebilir. O nedenle dünyanın farklı bölgelerinde aynı ağaç türleri ortaya çıkar. Bahar gelip filizlendiğinde
Eğer ortama uyabilirse ağaç büyümeye devam eder. Güneşi seven ağaçlar da vardır. Bunlar gölgeyi sevmezler ve güneşlik alanda yer kapmak için birbirleriyle yarışırlar. Kuş ve söğüt ağaçları bu gruptandır. Bunlar öncü ağaçlardır. Henüz orman haline gelmemiş ormana yakın yerlerde bulunurlar. Yılda 1 santimetre kadar büyüyebilen diğer ağaçların tersine yılda 1 metre kadar uzayabilirler ve 10 yıl içinde oldukları yerde bir orman oluşturabilirler. Ancak yabani çimenlere ve otoburlara karşı savunmasızdırlar. Mesela kara diken çok tehlikelidir. Bitki ölse bile sivri dikenleri hayvan derilerine, hatta araba tekerleklerine zarar verecek kadar tehlikelidir. Bu ağaçların çeşitli savunma mekanizmaları vardır. Hızlı büyürler. Gövdeleri çok çabuk kalınlaşır. Sert kabuklar oluştururlar. Bu kabuklar otçulların dişlerini geçiremediği sertliktedir. Ayrıca yağlı lif yapısı hayvanların midesini bulandırır. Bu kabuklar çok güzel yanar. Ancak bunu denemek isterseniz ağaca zarar vermeden, ağacı kesmeden en dış katmanındaki kısımdan parça alıp deneyebilirsiniz. Kuş ağacının beyaz dış kabuğu güneşi emmez. Dolayısıyla ağaç güneşten korunur. Kuş ağacının beyaz kabuğunda antibakteriyel betülin maddesi vardır. Bu madde ilaçlarda, hatta cilt bakımı ile ilgili ürünlerde kullanılır. Geniş ve açık arazilerde kendilerini koruyacak komşu ağaçları olmayan huş ağaçlarının olası saldırılara karşı daha ilk ısırıkta son nefeslerini verdirtecek savunma mekanizmalarına sahip olmaları son derece mantıklıdır. Hayatta kalmak için tamamen kendine yeter olmak zorundadırlar. Alice Harikalar Ormanı'nda gezinirken güzel giysiler içinde başında taç olan genç bir kızın bir ağacın etrafında koşarak döndüğünü görür. Bir süre seyreder, sonra kıza yaklaşır. Kızın görünüşü bir prensesi andırmaktadır. Şaşkınlıkla kıza bakarken bir yandan sorar. "Ne yapıyorsun?" "Koş koş," der prenses. "Daha hızlı, daha hızlı." Alice de prensese katılır. Birlikte koşmaya başlarlar. Prenses durmadan "Daha hızlı, daha hızlı," diye seslenmekte ve koşmaktadır. Alice de onunla koşar. Ancak neden koştuğunu bir türlü anlamamakta, sorularına cevap alamamaktadır. Bir süre daha koştuktan sonra nefes nefese kalır. "Artık yeter, söyleyecek misin neden koştuğumuzu?" der. Prenses Alice'e döner. "Bulunduğumuz yeri korumak için," der. "Bulunduğumuz yeri korumak istiyorsak daha fazla çaba göstermeliyiz. Yoksa her şeyi kaybederiz. Zaman yok, durma, daha hızlı koş," diyerek koşmaya devam eder. Eğer biz de dünyamızı korumak istiyorsak herhangi bir rehavete kapılmadan hepimiz üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Bu topraklar üzerinde yaşayan her insan burada yaşamasının bedelini onu koruyarak ödemelidir. Hiçbir şey yapamayanlar bile etrafına zarar vermeyerek de bu bedeli ödeyebilir. Mesela orman yangınlarının %99'u insanlar yüzünden çıkar. Yağmurlu bir havada yıldırım düşmesi sonucu çıkabilecek bir yangın fazla uzun sürmez. Çünkü orman zaten ıslaktır. O yüzden yangın hemen söner. Yine de zararın neresinden dönsek kârdır diyerek tıpkı köklerinden yeniden filizlenen ağaçlar gibi umudumuzu kaybetmemeliyiz. Doğrusunu isterseniz bu konuyu araştırırken orman kanunları beni hayrete düşürdü. Son derece dinamik, hayatın gerçek kurallarını işlediği bir ortam diye düşünmekten kendimi alamadım. Ormandaki canlılar arasında olağanüstü hayatta kalma mücadelesi olmasına rağmen hiçbirisi doğası dışında davranmıyor. Bunun dışına çıkanlar beslendikleri kaynağı kuruttukları için kendi kendilerini yok etme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Orman kendini daima yeniliyor. Yardımlaşma davranışı sadece insanlara özgü bir durum değildir. Özellikle ağaçların sık olduğu ormanlarda ağaçlar birbirlerine yardım ederler. Kalabalık bir ormanda ağaçlar normalde rüzgarın gücünü azaltırlar. Saatte 100 kilometreden fazla esen fırtınalar tek başına kalan ağaçları yerlerinden sökebilir. Ağaçlar fotosentez yaparak kendi kendilerini besleyebilirken otobur hayvanlar bitkilerle beslenirler. Aslında ağaçlardan faydalanan hayvanların çoğu onlara zarar vermez. Bir çalışmada bir ağaçta 257 türe ait 2041 hayvan olduğu belirlenmiştir. Hayvanların ve bitki türlerinin 5'te biri ölü bitkilere ihtiyaç duyar. Ölü ağaçlardan beslenen birçok hayvan canlı ağaçlara dokunmaz.
Bu da ağaçların büyümesi için onlara fırsat yaratır. Ancak ormanlarda otobur hayvanların sayısı hiç de az değildir. Mesela geyikler otoburlardır. Ağaçların yapraklarını ve meyvelerini yemezler. Çimle beslenirler. Geyikler normalde orman hayvanı değildir. İnsanlardan uzak, açık arazilerde yaşarlar. Ormanda çim bulamayan geyikler beslenmek için nehir kenarlarına giderler. Fakat son zamanlarda nehir kenarlarında da yiyecek çim bulamayan geyikler mecburen ormanlara çekilmişlerdir. Geceleri gizlice ormana gelirler. Geyiklerin boynuzlarında oluşan deriden zaman zaman kurtulmaları gerekir. Bunun için de kolay kırılmayacak ağaçları seçerler ve ağaca sürtünerek bu deriden kurtulmaya çalışırlar. O kadar çok sürtünürler ki ne yazık ki çoğunlukla bu ağaçlar ölür. Ağaçların kabukları normalde 10 santimetreyi geçtiğinde kırılmaz hale gelir. Yazın daha yumuşak olan kabuğu kolayca kaldırabilirler. Ancak geyikler kışın sert kabuklu dalları kırabilirler. Bu da ağaçların yara almasına sebep olur. Yaralardan mantar istilası olabilir ve eğer sık ağacın olduğu bir ormanda ise kendini kurtarabilir. Aksi halde yaralarını saramayabilir. Bu da ağacın ölmesi anlamına gelir. Ormanda birçok hayvan ağaçları yuva olarak kullanır. Mesela ağaç kakanlar yuva yapmak için sağlıklı ağaçları tercih ederler. Ağaç kakanların açtığı delikler ağaç için ölümcül değildir. Bazı böcekler ağaç için oldukça tehlikelidir. Mesela kabuk böcekleri ağacı öldürebilir. Ağaç kakan aynı zamanda kabuk böceklerine karşı ağacı korur. Ağaç kakanlar, kırlangıçlar ve yarasalar kalın kabuklu ağaçları severler. Çünkü yuvaları için kalın kabuklar iyi bir yalıtımdır. Ağaç kakanlar birden fazla yerde delik açarlar. En az 3 tane yuva için oyuk hazırlarlar. Birisi yavruları, birisi kendisi, diğeri de yer değiştirmek içindir. Ağaç kakanın açtığı oyukta zamanla mantarlar oluşur ve lifleri yumuşatır. Delik gittikçe büyür. Deliğin büyümesi yavruları için iyi değildir. O yüzden başka yere taşınır. Terk edilen bu yuvaya ağaç kakana benzeyen sıvacı kuşu gelir. Fakat bu kuş oyuğun ağzını fazla geniş bulur ve orayı çamurla küçültür. Ağaç lifleri çok iyi ses iletir. Orada yaşayan kuşlar için yırtıcılara karşı bu sesin iletilmesi alarm sesi gibidir. Kulağınızı ormanda kırılmış bir ağacın gövdesine dayadığınızda diğer taraftan gelen sesin ne kadar net olduğunu duyabilirsiniz. Bu yüzden keman, gitar gibi enstrümanlar ağaçtan yapılır. Bazen bir ladin ağacı kabuk böceklerinin istilasına uğradığında ağaç kakan gelir, bunu yayan larvayı bulur, yok eder. Etraftaki ağaçlar da kurtulmuş olur. Üst üste açılmış ağaç kakan delikleri zamanla mantarlardan dolayı yumuşayıp birleşir. Delik büyür. Bu delikler baykuşların daha iri gövdeleri için iyi birer yuva olur. Bu sırada ağaç elbette ki kendini korumaya çalışır. Bazen tırtılların ağaçları istila ettiğini görürüz. Kelebek tırtılları ağaçları öldürebilir. Kuş kirazı gibi bazı ağaçlar haşerelerle mücadele etmek için koku yayarak yaban arılarını ve diğer böcekleri yardıma çağırırlar. Bu böcekler haşereleri yedikten sonra genellikle doymazlar. Gözlerini ağacın kabuğundaki şekerli kısma dikerler. Kabukla ağacın gövdesi arasında kalan şeffaf kısımdaki kambiyuma bayılırlar. Şekerli, sulu ve mineral dolu kambiyum kısmı aynı zamanda gövdenin de büyüdüğü yerdir ve bu bölüm insanlar için de yenilebilir özelliktedir. Mesela rüzgarla devrilmiş bir ladin ağacının kabuğunun bir kısmı bıçakla çıkarıldığında ve 1 santimetre eninde uzun şeritler kesildiğinde kambiyum ortaya çıkar. Bunlar tatlı havuç tadında çok besleyicidir. Zaten böcekler de bunu bildikleri için yumurtalarını buralara yakın yerlere koyarlar ki larvalar bunlardan beslenebilsin. Ancak ladin ağaçları bunlara karşı da önlem almıştır. Terpen ve fenol denen salgı sayesinde kendilerini bunlardan koruyabilirler. Fakat böceklerin vücudunda bazı mantarlar bulunur. Böcekler bu mantarları eğer ağacın dezenfekte ettiği yere bırakırsa kolayca çoğalabilirler. Bundan dolayı böceklerden korunabilen ladin ağacı sayısı çok azdır. Bunlardan ancak yapışkan reçine damlatılarak kurtulmak mümkün olur. Bazen ağaçlardan sarkan ağların ucunda böcekler görürüz. Özellikle meşe ağaçlarında bulunan meşe güveleri insanlar için de tehlikelidir. Ağacın taç kısmında beslenen güve tırtılları daha sonra ağlarla aşağıya doğru sarkarlar. Çok ince kılları vardır ve dokunur dokunmaz insan derisine kolayca girebilirler. Bunlar çok fazla kaşındırır. Kurdeşene sebep olabilir. Alman Doğa Koruma Ajansı bu konuya
iklim değişikliğinin sebep olduğu olaylardan birisi olarak dikkat çekmiştir. Bu güveler çok fazla güneş ışığı alan ağaçların taç yapraklarını severler. Ormanda büyüyen meşeler kayınlarla bir aradadır ve az sayıda taç kısmı güneşe maruz kalmaktadır. Ormandaki meşeler bu yüzden tehlikede değildir. Her nefes aldığımızda akciğerlerimize havadan oksijen çekeriz. Oksijen canlıların temel yaşam elementidir. Oksijen olmadığında insanın yaşama süresi sadece 3-4 dakika kadardır. İnsanların, hayvanların yaşaması için bu kadar önemli oksijeni bizim için ağaçlar üretir. Bir insan bir günde ortalama 1 kilogram oksijen tüketir. Ağaçlar gündüzleri fotosentez yaparak oksijen üretirler. Yazın 1 kilometre karelik bir ormanda bulunan ağaçlar 10.000 kilogram oksijen üretirler. Ormanda gündüz yapılan bir yürüyüş sırasında insanlar oksijenle yıkanmış gibi olurlar. Ağaçların kışın dinlendirici bir uykuya dalmaları için soğuk havaya ihtiyaçları vardır. Ağaçlar gece fotosentez yapmazlar. Dolayısıyla gece oksijen üretmezler. Ağaçlar kışın da fotosentez yapmazlar. Çünkü onlar da diğer canlılar gibi kış uykusuna yatarlar. Amerika'da bir şehirde meşe ağaçlarının çoğunun gece ışığa maruz bırakılması sonucu öldüğü ortaya çıkmış. Bu yüzden kışın oksijen seviyesi yükselmez. Kış mevsimindeki oksijen eksiğini tuzlu suda, okyanuslarda yaşayan su yosunları giderirler. Su yosunları bir yıl boyunca çok miktarda oksijen üreterek havadaki oksijen eksiğini dengelerler. Orman havası temiz havanın simgesidir. Ağaçlar havayı süzer. O yüzden ağaçların altındaki hava temizdir. Devasa ağaçların yaprakları partikülleri havada yakalar. Bu partiküller iz, toz, asitler, toksik hidrokarbonlar ve azot bileşikleridir. Kozalaklı ağaçlar havadaki mikropları öldürür ve özellikle alerjisi olanlar için temiz bir hava yaratırlar. Bu yüzden sağlıklı bir ormanda yürüyenler kendilerini daha mutlu hissederler. Ağaçların sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan şartlar şunlardır: toprağın iyi havalandırılmış ve besinle zenginleştirilmiş olması, zeminin özellikle yazın nemli fakat fazla ısınmaması, kışın donmaması, toprağın hafif gevşek olması, kar yağdığında toprağı ıslatacak seviyede olması, toprağın birkaç metre derinlikte olması, ağaçlara saldıracak fazla mantar ve haşere olmaması, bu tip topraklar ağaçlar için cennet denilebilecek özelliktedir. Ancak şehir ortamında sıkıştırılmış topraklarda bulunan ağaçlar fazla büyüyemezler. Kökleri sıkışmış toprakta fazla ilerleyemez. 40-50 santimetreden daha derine inemezler. Yakınlarda bulabildikleri az da olsa gevşek toprağa doğru ilerlerler. Kökler toprağa yeterince tutunamaz, zayıf kalır. Toprağa yeterince güçlü tutunamayan kökler tonlarca ağırlığı taşıyamaz. En ufak bir fırtınada devrilirler. Yazın çok sıcak olduğunda asfalt ve beton ısıyı tutar. Asfalttan yayılan sıcaklık havaya dağılır. Havayı kurutur. Depoladıkları su buharlaşır. Büyük oranda su kaybı yaşarlar. Ormandaki serinlik burada olmaz. Egzoz dumanları havayı kirletir. Kışın buzlanma sebebiyle yollara dökülen tuzlar, arabaların sıçratması ya da başka sebeplerle ağaçların iğne yapraklarına geldiğinde yaprakları yakar. Yaprakları yanan ağaçlar yaz geldiğinde fotosentez yapmakta zorlanır. Ağaç zayıflamaya başlar. Ağacın savunma mekanizması zayıfladığında ağaç bitleri ve zararlı böcekler kolayca ağaca çekilir. Yazın sıcak, kışın ılık geçmesi haşerelerin işini kolaylaştırır. Ormandaki toprak ağaçlar için yumuşak, nemli, humus açısından zengin iken şehir yaşamında besinden fakir, sıkışmış sert yüzeyler halindedir ve buralardaki topraklar ağaçlar için elverişli değildir. Ağaçların çevresinde dinlenen, onlara dokunan insanlar bastıkları yerdeki toprakları sıkıştırırlar. Devamlı sıkıştırılan toprak yağmur sularını tutamaz. Suyun akıp gitmesine sebep olur. Ağaçlar kış boyunca ihtiyaçları olan suyu depolayamazlar. Ağaçlar fotosentez yaparken karbonhidrat yani şeker üretirler. Tüm yaşamları boyunca 20 ton karbonhidratı gövdelerinde depolarlar. Orman havadaki karbondioksiti emer. Bir ağaç öldüğünde parçalanan gövdesi yavaş yavaş toprağa karışır. Humusa dönüşerek gelecekte antrasit ya da taş kömürüne dönüşebilir. Günümüzdeki fosil yakıtları yani petrol 300 milyon yıl önceki ağaçlardan gelmektedir. Şu anda kesilen ağaçlar yüzünden topraktaki karbon depoları
azalmaktadır. Bulunduğunuz yerdeki toprakta karbon olup olmadığını anlamak için toprağı açık renk toprak görünceye kadar bir miktar kazmalısınız. Koyu renkli kısım karbon içerir. Eğer ormanlar rahat bırakılsa gelecekte buralar kömür, gaz ya da petrolün öncüsü olacaklar. Ağaçların kesilmesi gelecekteki karbon rezervlerini boşaltmaktadır. İsveç'in Dalarna şehrinde antik ladin ağaçlarını araştıran araştırmacılar karbon-14 testine tabi tuttukları bir ladin ağacı köklerinin tam 9550 yaşında olduğunu buldular. Kök, ağacın yaşını belirleyen en önemli etmendir. İklim şartlarına karşı koyan ve gövdeyi tekrar büyüten köktür. Kökler bütün tecrübeleri depolar ve bu bilgiyi bugüne taşır. Daha önceden ladin ağaçlarının 500 yıl yaşadığı biliniyordu. Ağaçların beyninin kökleri olduğu düşünülmektedir. Kök toprakta ilerlerken karşılaştığı durumları gövdeye gönderir. Eğer zehirli maddelere, delinmez taşlara, sert topraklara rastlarsa yönünü değiştirir. Avusturyalı bilim insanı Dr. Gangliano, tropik yarı çalı mimozaları laboratuvar ortamında incelemiş, dokunulduklarında yapraklarını kapattıklarını görmüş. Bu durumu çalıların duygusal olarak tepki verdikleri şeklinde yorumlamış. Gangliano başka bir deneyde bitkilerin öğrenebildiklerini keşfetmiş. Su damlalarını düzenli aralıklarla çiçeğin üzerine akıtmış. Önce yapraklarını kapatan çiçekler, sonra su damlalarından bir zarar gelmediğini anlayıp bundan vazgeçmişler. Deneyi haftalar sonra tekrarladığında yaprakların yine açık kaldığını, dolayısıyla hatırladıklarını düşünmüş. Bitki ve hayvanlar arasındaki fark kendini besleme şekilleriyle ayrılır. Bitkiler fotosentez yapar, hayvanlar ise diğer canlıları yer. Hayvanların hareketi daha hızlıdır. Ancak daha yavaş hareket eden canlılar diğerlerinden daha mı az değerlidir? Hayvan ve bitkiler arasındaki benzerlikler daha fazla keşfedildiğinde bitkilere, ağaçlara daha fazla değer verilebilirdi belki de. Hepimiz doğada meydana gelen dengesizliklerin farkındayız. Önceki bölümlerde orman kanunlarının ne anlama geldiğinden bahsetmiştim. Özet olarak bir canlı ihtiyacından fazlasını tüketirse beslendiği kaynağı kurutur, sonuçta kendisi de yok olur. Şu anda henüz musluklarımızdan su aktığı için sanki su sorunu yokmuş gibi geliyor olabilir. Ancak araştırmacılar bu konunun farkında ve ısrarla insanları uyarıyorlar. Peki biz ne yapmalıyız? Bu soruya cevap vermeden önce yağmurların nasıl oluştuğuna bir bakalım. Karalar denizlerden yüksektedir. Dolayısıyla yer çekimine göre su aşağılara iner. Peki su yukarıda kalan ormanlara nasıl ulaşır? Okyanus üzerinde oluşan buharlaşma bulutları oluşturur. Bulutlar rüzgarın yardımıyla karaya doğru çekilirler. Ancak bulutlar en fazla 200-300 kilometre uzaklıktaki iç bölgelere kadar gidebilirler. Denizlerden 600 kilometre kadar uzaklaşıldığında kuraklık artar ve çöller başlar. İç bölgelere yağmur nasıl ulaşır? İç bölgelerdeki ormanlarda bulunan ağaçlar yağmurların bir kısmını durdurur ve tekrar buharlaşma sağlarlar. Burada oluşan su buharı yeni bulutları oluşturur. Yeni oluşan bulutlar karaların içlerine kadar gider ve bir döngü oluşturur. Bu döngü devam ettikçe su her yere ulaşır. Bu keşif Rus bilim insanı Anastasia Makarevya ve arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. Araştırmacılar dünyanın dört bir yanında yaptıkları araştırmalar sonunda aynı sonuca ulaşmışlar. Orta Avrupa bu 600 kilometrelik alan içindedir. Yok edilen ormanlar yüzünden yağmurlar iç taraflara ulaşamamaktadır. Şu anda var olan az sayıdaki orman sayesinde henüz suyu bulabiliyoruz. Susuzluk tehlikesini atlatmak için daha vakit varken şu andan itibaren tek bir ağacın dahi kesilmemesi gerekir. Dünyada en sık ve fazla ağaca sahip Amazon ormanları bile ne yazık ki kurumaktadır. Az sayıda ağaç iklim değişikliklerine uyum sağlayabilir. Şartlar çok ağırlaştığında bazı ağaç türlerinin soyu tükenebilir. Kalan ağaçlarla ormanlar varlığını sürdürebilir. Ancak bunun için de en önemli şart ağaçları keserek ormanın sosyal yapısını bozmamak ve ormanın kendi mikro iklimine zarar vermemek gerekir. Ağaçların hayatında her şey aşırı derecede yavaş ilerler. Bu arada yeraltı suları ile ilgili şu kısacık bilgiyi de buraya eklemek istiyorum. Eğer bir ormandaysanız ve içilebilecek su arıyorsanız rastladığınız suyun yeraltı suyu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yeraltı suları bildiğiniz gibi tatlı sulardır ve içilebilir özelliktelerdir. Yeraltı suları yerin derinliklerinden akar
ve yüzeydeki sıcaklıktan etkilenmezler. Kışın olduğu gibi yazın da serindir. Tatlı su salyangozları 8 dereceden fazla sıcak suyu sevmezler. Bataklık veya çamurlu bir alanda akan minik bir su akıntısının suyu 9 dereceden düşükse bunun yeraltı suyu olması ihtimali yüksektir. Bazen donmuş bir orman zemininde sızıntı şeklinde akan sular görülür. Bu sular da yeraltı sularıdır. Vahşi kelimesi nedense ormanla, özellikle ormanda yaşayan hayvanlarla ilişkilendirilerek kullanılıyor. İnsanın kontrol edemediği olaylar vahşi kelimesiyle açıklanıyor. Vahşi orman, vahşi hayvan, vahşi doğa gibi. Halbuki insan kendi cinsi de dahil olmak üzere her şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Kendi kontrol edemediği canlıları da vahşi olarak adlandırıyor. Oysa bana göre vahşi, başka canlılara, doğal yaşama zarar verenlerdir. Bu dünyada bulunan her şeyin var olma sebebi var. Canlılar arasında karşılıklı bir alma verme durumu var. Aslında işin gerçeği doğanın, hayvanların insana ihtiyaçları yok. Onlar kendi dünyalarında insan olmadan yaşayabilecek yetenekte yaratılmışlar. Orman kanunları o kadar net ki bunun dışına çıkan kendini yok ediyor. Bu yüzden kanunlara uymayanlar yüksek bir mahkeme tarafından yargılanmaya gerek olmadan yok olarak ve kendi nesilleri tükenerek cezalandırılıyorlar. Hayat kaynağımız olan ormanları yakanlara bir yandan en ağır cezaların getirilmesi, öte yandan halkın bilinçlendirilip otokontrol mekanizmasının kurulması gerekmektedir. Şüphesiz her ağacın başına onu koruyacak bir görevli dikilemez. İnsanları orman ve ağaçlar hakkında eğitmek çok önemlidir. Ağaç ve ormanlar hakkında bilgisi olanlar zaten onu korurlar. Ormanların hayatımızdaki katkısını bilmek, onu korumak için yeterlidir. Aslında çıkarılacak tüm kanunlar bir anlamda ormanları korumaya yetmez. Önemli olan insanın bunun idrakine varması, bilinçli hareket etmesidir. Yaprakları zarar gören bir ağacın fotosentez yapamayarak oksijen üretememesi ağaç kadar bizim de sorunumuzdur. Çünkü nefes alırken oksijene ihtiyacı olan bizleriz. Dalı kesilen bir ağacın tıpkı insan gibi yaralandığını, bu yaradan her türlü mantarın, haşerenin girerek ağacı içten içe yok ettiklerini, zayıflattıklarını bilmek bizim için çok önemlidir. Çünkü kış günü aniden arabaların üzerine devriliveren ağaçlar bunlardır. Çocuklarımızı ağaçların yapraklarını, dallarını koparmamak için uyarmalı, ancak bunu neden yapmaları gerektiğini de onlara anlatmalıyız. Mesela yazın çocuklar dışarıda oynamayı severler. Oysa fazla güneş çocuklara zararlıdır. Ağaçların gölge yaptığı bir ortamda sıcağa rağmen çocuklar rahatça oynayabilirler. İşte bu durumda çocukları dışarıya oynamaya göndermeden önce ağaçların gölgesi olduğu için dışarıda oynayabildiklerini, eğer ağaçların yapraklarını koparırlarsa bu gölgenin olmayacağını, dolayısıyla dışarıda oynayamayacaklarını onlara anlatmak gerekir. Fazla zaman almaması ve dikkat dağıtmaması için hayati önemdeki bu bilgileri mümkün olduğunca kısaltarak vermeye çalıştım. Ortalama bölüm başına 15 dakikada izlediğiniz bilgiler sayısız araştırmacının yıllarca süren gözlem ve deneylerinden oluşmaktadır. O nedenle bütün bu bilgilerin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü bir ağaç kesen aslında önce kendisinin, sonra da yakın çevresindekilerin nefesini kesmektedir. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Tıpkı ağaçların yaptığı gibi birbirimize destek olduğumuz, çevremize zarar vermediğimiz sürece hayatı tüm canlılar için yaşanabilir hale getirebilir, güzelleştirebiliriz.